Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na, kanalıma hoş geldiniz. Bugün içerisinde katı yağ ve maya kullanmadan yumuşacık, çok güzel kabaran harika poğaçalar hazırladım. O kadar çok kısa sürede yaptım ki sadece 10 dakikada hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Çokça yapın, buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağı, 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın bir sarısını üzerine sürmek için bir köşeye kaldırıyorum. İki yemek kaşığı toz şeker ilavesi yaptım. Birkaç saniye karıştırdıktan sonra yine üzerine 2 paket kabartma tozu ilavesi yapıyorum. Birazdan unun eklemeye geçeceğim. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Evet, şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Açıklamalar kısmına da malzemelerimi eksiksiz olarak ekliyor olacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, unun tamamını ilave ettikten sonra spatula içerisinden alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. 2-3 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. İçerisinde sıvı yağ olduğu için hamuru kolaylıkla yoğurmuş olacağız. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını yakından göstermiş olacağım. Evet, birkaç dakika içerisinde hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Kase tertemiz oldu. Hamur artık elimi bıraktı. Bu da yeteri kadar özleşmiş olduğunu belirtiyor. Şimdi hamuru tekrardan masanın üzerine alıyorum. Pürüzsüz bir hale gelene kadar toparladıktan sonra toplamda 20 eşit parçaya böleceğim. Hazırladığımız hamurdan en az 20 tane poğaça elde etmeliyiz. Dilerseniz daha küçük yaparak 24-25 tane poğaça da elde edebilirsiniz. Ve sonrasında bezeleme işlemi yapıyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezelerin tümünü hazırladım. Beklemeden açma işlemine geçiyorum. Burada oklava veya merdane kullanmıyoruz. Sadece parmak uçlarımızla bastırarak çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde bezeleri açıyoruz. Bu işlem oldukça kolay. Yumuşacık bir hamur olduğu için dakikalar içerisinde tüm poğaçaları şekillendirmiş olacaksınız. İç harcı olarak lor peyniri kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Evet, iç harcını ekledikten sonra tekrardan uç kısımlarını güzelce yapıştırıyorum. Yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Burası da oldukça önemli. Uç kısımlarını güzelce yapıştıralım ki pişerken patlamaması için. Yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine poğaçaları aralık bırakarak diziyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli. Bu tarifi ister kahvaltıya, ister misafir sofrasına, isterseniz çocuklarınızın beslenme çantasına hızlıca hazırlayabilirsiniz. Garanti tariflerimden bir tanesi. Ölçülerimi asla değiştirmedim. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım, sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, son bezelerin iç harcını ekledikten sonra yuvarlayarak tekrardan beze haline getiriyorum.
Poğaçaların tümünü hazırladım. Aralık bırakarak tepsinin içerisine dizdim. Çok güzel bir şekilde kabaracağı için kabarma payı bırakmayı unutmayalım. Hemen sonrasında bir köşeye ayırdığım 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım ve poğaçaların her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, yumurta sarısını sürdükten sonra yine poğaçaların üzerine çizik atıyorum. Burada çizikleri daha derin atmanızı tavsiye ediyorum. Pişerken poğaçalarımızın şekli gerçekten çok güzel olacak. Yine sonrasında üzerini çörek otu ve susam ile süsledikten sonra fırına göndereceğim. Dilerseniz sade de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişirelim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Poğaçaların altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Bu arada poğaçaları fırından aldıktan sonra üzerini kapatıp 15 dakika boyunca kendi sıcağında bekletirseniz daha yumuşacık olacaktır. Evet, poğaçalar pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Üzerini kapatıp 15 dakika boyunca kendi sıcağında beklettim. Şimdi bir de şöyle yumuşaklığını ve iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Maya kullanmadığımız halde sadece kabartma tozu ile poğaçaların ne kadar güzel kabardığını ve yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.